Hoş geldin canım. Önce derin bir nefes al. Kahveni içtin, niyetini tuttun ve fincanın artık anlatmaya hazır. Şimdi birlikte fincanın ve tabağın bize fısıldadığı sembolleri okuyacağız. Unutma, bu yorumlar eğlence ve kişisel farkındalık amaçlıdır. Kalbine uyanı al, uymayanı sevgiyle bırak. Eğer hazırsan fincanını bana doğru çevir. Bakalım bugün kahvem bana hangi haberleri, hangi yolları ve hangi kısmetleri gösteriyor. Gel canım, fincanı bana doğru çevirelim. Bakalım sana neler söylemek istiyor. İlk hissettiğim şey şu oluyor. Sen son zamanlarda çok yorulmuşsun. İnsanlara güçlü görünmeye çalışıyorsun. Ama içinde sürekli aynı şeyi düşünüyorsun. Fincanın dibi çok koyu ama tam ortasında bembeyaz bir yol açılmış. Bu bana şunu söylüyor. Çıkış var. Yani sıkıntı bitmeye başlamış. Şimdi burada uzun boylu, koyu saçlı, sakallı bir erkek enerjisi görüyorum. Bu kişi gururlu, kolay kolay ilk adımı atmıyor, inatçı ama seni düşündüğü zaman içinde çok farklı biri oluyor. Sanki sana söylemediği çok şey var. Kalbinde taşıyor. İçinde acaba diye başlayan cümleler oluyor. Bak burada iki tane yol çıkmış. Birisi kısa, birisi uzun. Kısa olan bir yol bir mesaj. Uzun olan yol ise yüz yüze görüşme. Önce haber geliyor, sonra buluşma geliyor. Haber ve yolun arada 2-3 hafta gibi bir zaman hissediyorum ikisi arasında. Şu arada kuş var. Kuş her zaman haberdir. Telefon sesi, bildirim, beklenmedik bir mesaj. Ama mesaj gece geliyor. Saat 10 gibi ondan sonra olabilir. Şimdi şuradaki şekle bakalım. Şuradaki şekil dağ gibi görünüyor. Bu da aslında sizin aranıza giren gurur. Kim haklı, kim haksız meselesi, kim önce yazacak meselesi. İkiniz de bekliyorsunuz. Fakat dağın arkası tamamen beyaz. Yani engel kalıcı değil. Şurada bir kadın enerjisi görüyorum. Koyu saçlı, biraz kıskanç, her şeyi takip eden biri. Bu kadın bazen laf taşımış, bazen yanlış anlaşılmaya sebep olmuş. Ama etkisi azalıyor. Görüyorsunuz. Şimdi falında şu tarafta, bak şu tarafta balık çıkmış. Balık çok güzel. Beklenmedik para, iş teklifi, ek gelir, borç kapanması, eline iki parça para geçiyor. Birini hemen harcıyorsun, diğerini saklıyorsun. Şurada anahtar görüyorum. Bu çok önemli. Anahtar yeni ev, yeni iş, yeni kapı ve yeni başlangıçlar. Özellikle sonbahara doğru hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Aşk kısmını yoğunlaştığımızda fincanın en koyu yeri orası. Bu kadar koyuluk kolay kolay çıkmaz. Birbirini unutmayan iki kişi görüyorum. Ama ikisi de susuyor. Karşı taraf seni güçlü sanıyor. Sen de onu umursamıyor sanıyorsun. Aslında ikiniz de yanılıyorsunuz. Bakın şurada kalp var. Kalbin yanında çizgi. Bu geçmişte yaşanmış kırgınlık ama kalp tamamen parçalanmamış. Demek ki bağ daha kopmamış.
Şurada isim harfleri seçmeye çalışıyorum. Net olmamakla birlikte A, M, S, K, Y harfleri dikkatimi çekiyor. Bunlar isimde, soy isimde ya da yaşanacak yerlerde olabilir. Bu harfler. Özellikle A, M, S, K, Y harfleri. Bak şurada bir yol daha çıkmış. Bir şehir dışı kısa bir seyahat, su kenarı olabilir. Deniz veya göl görüyorum. Bu yol sana iyi gelecek. Nazar çok çıkmış. Bakın şurada nazar çok var. Özellikle fincanın ağız kısmındaki küçük noktalar nazarı gösteriyor. Şunlar. Üzerinde insanların gözü var. Mutlu olduğun şeyleri herkese anlatmaman iyi olabilir. Bir dilek tutmuşsun. O dileğin önü tamamen kapanmamış. İki küçük engel var. Sonra açılıyor. Üç vakit diyebilirim. 3 gün, 3 hafta ve 3 ay olabilir. Şimdi sana karşı hisleri olan kişiye dönelim. Bu kişi seni uzaktan izliyor gibi. Sosyal medya olabilir, ortak tanıdık olabilir ama haber alıyor. Bir adım atmak istiyor fakat ya reddedilirsem korkusu var. Bu yüzden bekliyor. İçinde söylediğin ama kimseye anlatamadığın bir cümle var. Keşke her şey baştan başlasaydı. Fincan bunu yakalamış. Çünkü geçmiş enerjisi hala çok güçlü. Bak şurada yüzük görüyorum. Bu her zaman evlilik demek değildir. Ama ciddi bir konuşma, söz, teklif, ilişkinin adını koyma anlamına geliyor. Şimdi en güzel yere geldik. Fincanın dibi tamamen kapalı olsaydı zamana ihtiyaç var derdim. Ama tam ortası bembeyaz. Bu da diyor ki şansın dönüyor. Uzun süredir beklediğim bir konuda kapı açılıyor. Son olarak sana fincanın söylediği cümleyi aktarıyorum. Sabretmeyi öğrendin. Şimdi sıra emeklerinin karşılığını almaya geliyor. Kırgınlıklar azalacak. Beklediğin haber gelecek ve kalbini yoran konu yavaş yavaş çözülecek. Geçmiş seni bırakmasa da önünde yeni bir başlangıç var. Cesur olursan bu başlangıç sandığından da daha güzel olacak. Falın genel enerjisine baktığımda %80'i olumlu görünüyor. Biraz nazar, biraz gurur ve gecikme var. Ama fincanın en güçlü mesajı açılan yollar, gelecek haberler ve duygusal bir netleşme. Dileğin gerçekleşmesi için önce küçük bir engelin aşılması gerekiyor. Ardından ferahlık ve yeni bir dönem görünüyor. Fincanına bak, gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçelim. Tabak falımıza geçiyoruz. Biraz tabağımızda biraz sessizlik çıkmış. İlk gördüğüm şekil her zaman en doğru mesajı verir.
Gözüm şu ortaya çıkmış büyük tortuya gitti. Bu kadar yoğun tortu herkeste çıkmaz. Bu uzun zamandır içine attığın yükleri gösteriyor. Sanki bir süredir her şeyi tek başına taşımışsın. Kimseye belli etmeden herkese iyiyim demişsin. Ama içinde artık yoruldum diyen bir ses var. İşte tabak tam bunu anlatıyor. Şimdi şu yukarı doğru uzanan ince çizgiye bak. Görüyorsunuz. Şurada ince çizgi. Bu dümdüz gökyüzüne çıkıyor. Fal dilinde buna dileğin göğe ulaşması derler. Yani tuttuğun dilek boşa gitmemiş. Gecikmiş ama kaybolmamış dileğin. Bak burada çok ilginç bir şey var. Ortadaki koyu şekil bana taş takmış bir insanı gösteriyor. Bu iki anlama gelir. Ya sen çok güçlü bir döneme giriyorsun ya da hayatını gururlu ve sözünün eri ama duygularını saklayan biri yeniden geliyor. Bu kişi kolay kolay özledim diyemez ama hareketleriyle belli eder. Şimdi tabağı çeviriyorum. Burada iki yol çıkmış. Biri sağa, biri sola. İki seçenek var. Birinde karar vereceksin. Eskiye mi, yeniye mi, kalbine mi, mantığına mı? Bu seçim seni birkaç ay boyunca meşgul edecek. Şu uzun akıntıya bak. Şuradaki uzun akıntıya. Bu bildiğin yol ama öyle kısa değil. Sanki şehir değişikliği iş için olabilir, eğitim için olabilir ya da çok istediğin bir yere ziyaret edebilirsin. Bu yol sana uğur getirecek. Bak burada küçük yuvarlak bir leke var. Burada para görüyorum. Beklenmedik para, iade, prim, ek gelir, borç kapanması. Paranın gelişinde biraz gecikme var ama geliyor. Şimdi aşk tarafına bakalım. Tabağın tam ortasında iki enerji birbirine dönük durmuş. Aralarında koyu bir perde var. Bu perde gurur, konuşulmayan sözler, yanlış anlaşılmalar. İkiniz de birbirinizi anlamaya çalışmışsınız ama aynı dile konuşmuyorsunuz. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu kişi seni tamamen bırakmış. Çünkü tortunun ucu tekrar merkeze doğru dönüyor. Görüyorsunuz. Şurada. Giden enerji geri dönüyor. Bu her falda çıkmaz. Bir haber görüyorum. Telefon, mesaj, belki sosyal medya. Ama kesinlikle yazılı bir iletişim olacak. Önce sessizlik, sonra bir anda haber gelecek. Bak burada kuş gibi duran bir şekil var. Kuş müjdedir. Beklediğin haber olumlu. Şurada dağ gibi duran koyuluğu görüyorsunuz. Bu aslında korkular. Olur mu ya olmaz mı? Ya yine üzülürsem? Bunlar seni aşağı çekiyor. Ama dağın hemen yanında beyaz açıklık var. Yani korkular gerçek olmayabilir. Bir kadın figürü çıkmış. Yaşça senden büyük olabilir. Sana dua eden biri çıkmış. Anne, teyze, abla ya da seni gerçekten seven yaşça büyük bir kadın olabilir. Onun duası üzerinde bir erkek figürü de var. Omuzları geniş,
gururlu, inatçı, seni uzaktan takip ediyor gibi ama adım atmakta zorlanıyor. Şurada balık görüyorum. Balık bereket demek, sadece para değil. Şans, kısmet, yeni fırsatlar. En çok hoşuma giden yer burası. Tabağın kenarına doğru kahve tamamen açılmış. Bu şu demek: sıkıntı tabakta kalmış, üzerinde akıp gitmiş. Yani yükünü bırakmışsın. Ama tam alt tarafta küçük bir damla durmuş. Bu gözyaşı. Geçmişte dökülmüş, yeni değil. Eski bir kırgınlığın izi olabilir. Artık bitiyor. Şimdi isim harflerini hissediyorum. Net olmamakla birlikte A, M, K, Y, S harfleri belirgin. 3 rakamı çok dikkatimi çekti. 3 gün, 3 hafta, 3 ay, bu süre içinde önemli gelişmeler olabilir. Bak, burada yüzük gibi bir halka oluşmuş. Bu sadece evlilik değildir. Bir ilişkinin ciddileşmesi, bir anlaşma, bir imza, bir söz anlamına gelir. Nazara da dikkat çekiyor. Tabakta küçük küçük noktalar var. Bu göz bu göz önündesin demektir. Herkese her planını anlatma. Bazı mutluluklar sessiz yaşanınca büyür. İç dünyana gelirsek kendine bazen yalnız hissediyorsun. Kalabalıkta bile. Ama bu yalnızlık uzun sürmeyecek. Çünkü fincanda birlikte, tabakta yeni insanlar gösteriyor. Şimdi en dikkat çeken sembol ortadaki büyük koyuluk. Bana kaplumbağayı da andırıyor. Kaplumbağa falda çok hayırlıdır. Yavaş ilerleyen ama sağlam gelen kısmet. Acele etmeyeceksin ama sonunda kazanacaksın. Bir ev konusu da görüyorum. Taşınma, ev değişikliği, ev içinde yenilik, mobilya, anahtar, kapı, bunlardan birini gündemine geliyor. Sağ tarafta ince uzun bir insan sünütü görüyorum. Bu kişi sana yol gösterecek. Belki patron, belki öğretmen, belki yaşça büyük biri olabilir. Söylediği bir cümleyi uzun süre unutmayacaksın. Şimdi kalbine bakıyorum. Sen aslında kolay güvenen birisin. Bir kere kırılmışsın. O yüzden birine yaklaşınca önce geri çekiliyorsun. Ama fal diyor ki artık aynı insanlar gelmeyecek. Yeni enerji daha temiz. Şu iki yana uzanan çizgiler bana kanat gibi göründü. Bu özgürleşmek demektir. Üzerindeki yükleri bırakıyorsun. En uzun sana taban söylediği cümleyi iletiyorum. Uzun süredir taşıdığın yük ağırdı ama artık çözülmeye başlıyor. Beklediğin haber gecikse de geliyor. Kısmetin yavaş yavaş ama sağlam ilerliyor. Kalbinde kalan kişiyle ilgili bir hareketlenme ihtimali var. Ancak asıl değişim senin kendi yolunu seçmenle başlayacak. Önünde yeni bir kapı açılıyor ve bu kapı seni hem maddi hem manevi olarak daha huzurlu bir döneme görüyor. Ben bu tabağın genel enerjisini olumlu görüyorum. Yoğun tortu, yaşanmış sıkıntıları, kenarlara doğru açılan beyaz alanlar ise bu sıkıntının geride kalmaya başladığını simgeliyor. Özellikle yol, haber ve kısmet sembolleri belirgin. Sabır gerektiren bir süreçten sonra ferahlama hissi veren bir tabak olmuş. Evet, bugünkü falımızda sonuna geldik. Canlarım. Umarım fincanın sana güzel mesajlar vermiştir. Unutma, en güzel fal umutla, sabırla ve sevgiyle yazılan hayattır. Eğer yorumumu beğendiysen videomu beğenmeyi,
Kanalıma abone olmayı ve yeni fal yorumlarını kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Falın kısmeti, gönlünün huzuru bol olsun. Hoşça kalın.